Bakın size çok net bir şey soracağım. Sizce bazı büyük gündemler gerçekten tesadüfen mi ortaya çıkıyor yoksa bazen insanların dikkatini başka taraflara çekmek için mi büyütülüyor? UFO dosyaları ile ilgili belki de çoğu yerde dinlediğiniz, okuduğunuz bilgileri bir de benim bakış açımla dinleyin. Gündeme bakınca şaştım kaldım. Hemen bununla ilgili güzel net bir video çekmeliyim diye kendimi sorumlu hissettim ve birkaç gündür bu videoyu hazırlamakla uğraştım. Ben sadece bir astronom olarak değil, aynı zamanda çocukluğumdan beri gökyüzünü izleyen biri olarak şunu net söyleyebilirim ki bazı konular var yıllardır hiç değişmeden sürekli yeniden ısıtılıp önümüze konuyor. Mesela UFO dosyaları, uzaylılar geldiği gizli üsler var, saklanan teknolojiler gibi komple teorileri gibi şeyler. Bunlar yeni değil ki. 1947'deki Roswell olayından beri uçan daire kavramıyla yatıp kalkıyoruz. 51. bölge efsaneleri 50'lerden beri dünyayı parselledi. Bilinmeyene duyulan o muazzam merak nasıl da manipüle ediliyor, nasıl da büyük bir hızla yayılıp konuşuluyor görüyorsunuz değil mi? Sınır bilim, sözde bilim, ezoterizm, okültizm gibi konuları komplocular ve ufoloji meraklısı kişiler ısrarla kanıtsız inanarak yaymaya çalışıyor. Bunlara ummadık kişiler de dahil oluyor maalesef. 3 ay Atlas kuyruklu yıldızını hatırlayın. Komplocular için yine fiyaskoyla geldi geçti. Hatta onu UFO değil direkt uzaylı dediler. Bir de şunu söyleyeyim ki UFO zaten tanımlanamayan uçan cisim demek. Yani ne olduğu kesin değil ki. Savaşlar ve ekonomik çıkar sağlamak koşullarında gizlice üretilen casus uçaklar, uydular, hele ki son zamanlarda meşhur dronlar varken, net görüntüleri yokken kim inanır? Hatırlayan var mı bilmiyorum ama dronlar ilk yayılmaya başladığında sesi ve ışıklarından dolayı birçok insan uzaylı istilası diye korkmuştu. Yeniymiş gibi yayınlanan bazı UFO belgelerinin yayınlandığı platformlara ve kullanılan terminolojiye bakın. Savaş ve UFO kavramlarını aynı cümle içinde kullanmak aslında savaşı normalleştirmenin bir yolu. Herkesin dikkatini çeken uzaylı gizemini kullanarak savaş haberlerini ve askeri operasyonları kitlelere daha çekici ve daha kabul edilebilir bir ambalajla sunuyorlar. UFO bir yem, asıl kanca ise küresel güç savaşları. İlginç olan şu ki ne zaman dünya biraz karmaşık bir dönemden geçse, ne zaman insanlar başka şeyleri konuşsa bir anda bu tür konular tekrar gündeme geliyor. Şimdi yanlış anlaşılmasın ama ben kesin böyledir demiyorum. Bir de şunu sormak lazım. Yani hep aynı tür hikayeler, aynı kritik dönemlerde parlıyor. İnsanların dikkatini çekecek haftalarca, aylarca onları meşgul edecek konular birilerinin işine yarıyor elbette. Bir de işin astronomi tarafı var. Bir astronom olarak şunu söylemeliyim ki biz artık gökyüzünü sadece çıplak gözle bakarak izlemiyoruz. Dünya çapında teleskoplar var, sürekli kayıt alan sistemler var, amatör astronomlar bile ciddi ekipmanlara sahip. Yine de elimizdeki güncel çekilmiş görüntülere baktığımızda çoğunlukla ya bulanık, ya çözünürlüğü düşük, ya ışık yansıması, ya atmosferik bozulmalar ve yanlış yorumlanan doğa olayları görüyoruz. Yani gerçekten dünyaya gelen giden bir şey varsa bunu bulanık videolar sıkışması çok zor. Ama ne görüyoruz? Genelde hep aynı şey. Yıllardır aynı düşük çözünürlük, ışık yansımaları, bulanık görüntüler, yorumlarla büyüyen hikayeler derken komplocuların eline güzel malzeme olup yayılıyor da yayılıyor. Hele ki dönemin sosyal medyasında. Teknoloji bu kadar gelişmişken bu biraz düşündürücü değil mi? Bir de şunu fark etmişsinizdir. Eskiden uzaylı gördüm, kaçırıldım, üzerinde deney yaptılar gibi hikayeler çok daha yaygındı. Ama şimdi herkesin elinde 4K kamera varken bu tür net iddialar neredeyse yok denecek kadar az. Çünkü artık her şey kayıt altında. Kaçırıldım, temas kurdum diyenlerin akıl sağlığıyla ilgili bir problem vardı zaten. Ya şizofren vakaları ya bunama gibi durumlar söz konusuydu. Peki neden elimizdeki görüntüler halen eski, yeni hiçbir şey yok? Varsa da yine mantıklı açıklaması her zaman var. Bir düşünün, sıra dışı bir olay olsa günümüz sosyal medyası varken yayılmaması, ortaya çıkmaması mümkün mü? Hele ki gizlenmesi asla mümkün olamaz ki. Bir iddia varsa tek bir kişinin anlatması yetmez. Başkaları da aynı şeyi görmeli, ölçmeli, bilimsel olarak doğrulanmalı. Evrenin büyüklüğünü düşündüğümüzde elbette yalnız olmadığımızı düşünüyorum. O kadar büyük evrende bütün canlıları oluşturan hücrelerimizdeki, genlerimizdeki atomlar, enerji evrenin dört bir yanına dağılmışken, daha dibimizdeki gezegenleri derinlemesine inceleyemiyorken, galaksimizdeki milyarlarca yıldızın etrafındaki gezegenleri düşünün. Katrilyonlarca başka galaksileri, desilyonlarca yıldız ve etrafındaki gezegenleri.
Neyse, beyninizi daha fazla yakmaya niyetim yok. Dünyaya geri dönelim. Kanıt yok ama gelmedikleri anlamına gelmiyor. Dinozorlar çağında, belki dünyanın ilk oluşumunda, belki o günden beri ışık hızlarını aşmış, zamanda daralmış, saatler, aylar geçmiştir onlar için ama dünyada milyonlarca yıl geçmiş olabilir. Burada ne olup bittiğinden haberleri bile olmayabilir. Bugün Hubble ve James Webb gibi teleskoplarla milyarlarca ışık yılı ötedeki galaksileri net şekilde inceleyebiliyoruz. Öyle bir çağda dünyaya yakın bir bölgede devasa gizlenmiş ve aktif bir yapının tesadüfen görünmemesi teknik olarak neredeyse imkansız. Çünkü uzay artık bir boşluk değil, sürekli taranan bir veri alanı olmuş durumda. Uydularla GPS'te sadece dünyayı karış karış görmüyoruz. Evrenin her noktasını da gözlenebilir ölçüde görüyoruz. Bilim dünyasında yaşam arayışı artık sadece gözle bakmakla, görüntüleri analiz etmekle yapılmıyor. SETI gibi projeler uzaydan gelen radyo sinyallerini yıllardır tarıyor. Bugüne kadar bazı anormal sinyaller tespit edildi ama hiçbiri tekrar edilebilir, doğrulanabilir yapıya sahip olmadı. Yani evrenden bir merhaba bekliyoruz ama şu ana kadar gelen sinyaller ya doğal kaynaklı ya da henüz anlayamadığımız kozmik olaylar çıktı. İlginç bir gerçek daha var ki dünyaya her gün tonlarca uzay tozu ve meteorit parçalar giriyor. Yani aslında her gün kelimenin tam anlamında uzaydan bir şeyler bize düşüyor. Ama bunların hiçbirinde teknolojik yapı veya yapay bir iz bulunmuyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Uzaydan gelen her şey teknoloji olmak zorunda değil. Çoğu tamamen doğal fizik süreçleri. Modern astronominin en kritik önemlerinden biri de şu. Eğer dünyaya yakın bir bölgede büyük kontrollü bir teknoloji olsaydı bunun izleri sadece görüntüyle değil, yerçekimi, ışık yansıması, elektromanyetik alan ve yörünge anomalileriyle de tespit edilebilirdi. Bugüne kadar yapılan binlerce ölçümde böyle bir kalıcı iz bulunmuş değil. Konuyu çok fazla dağıtmayayım. Ayrı bir video konusu olarak bir podcast çekmeyi düşünüyorum zaten. Belki bir gün müsait olduğumda canlı yayın açıp bu konuda harika sohbetler yapabiliriz. UFO dosyalarında hep aynı bilindik görüntüler var ama gerçek bir temas olsa emin olun ilk sevinecek olan ben olurum. Küçüklüğümden beri yukarı bakıp ben buradayım diye kendimi belli etmeye çalışıyorum, enerji oluyorum ama hala tık yok. Neyse, baştaki konumuza dönecek olursak dünya saçma sapan ham madde ve enerji kaynakları savaşları, ticari ilişkiler, ekonomik strateji savaşları içerisinde. Belki de en önemlisi bu. Asıl meselenin gökyüzünde ne olduğuyla ilgili değil, bizim etrafımıza bakarken neyi konuşmamız istendiğidir. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki uzayda arıyorsanız aynaya bakın, etrafınıza bakın. Biz ve canlılar zaten uzaydayız. Biz de uzayda değil miyiz? Dünyayı yönetenler de dünya dışı gerçek uzaylılar mı acaba? Şaka şaka. Her şey burada. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, UFO diye tuturan arkadaş, akraba, eş, dost ile paylaşmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz düşünceyi yazabilirsiniz. Sohbet havasında cevap veririm. Hatta sonraki konu ne olsun isterseniz yorum kısmına da bekliyorum. Gözünüz yükseklerde olsun ama zihniniz açık, ayaklarınız yere sağlam bassın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.